Putin ailesini ve geçmişini yıllarca bir sır gibi sakladı. Putin'in geçmişiyle ilgili karanlık, eşi ve çocuklarının da geçmişine sır perdesi çekti. Putin'in ailesiyle ilgili çok az şey biliniyor. Özellikle de eski eşiyle ilgili. Buna rağmen o ve ailesi hep merak konusu oldu. Yolları ayrıldıktan sonra ortaya ilginç ayrıntılar çıktı. Putin'le birlikte geçen 30 yıl için riskli diyordu. Peki Putin'i belki de en iyi tanıyan, KGB ajanlığından Rusya'nın devlet başkanı oluş sürecine kadar geçen süreye tanıklık eden eşi kim? Yolları neden ayrıldı? Yıllarca kendisini neden sakladı? Karşınızda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi Lyudmila Putina'nın profili. Tam adıyla Lyudmila Aleksandrovna Shchegrebneva, 6 Ocak 1958'de Sovyetler Birliği'nin Kaliningrad şehrinde dünyaya geldi. İşçi bir ailede büyüdü. Babası Kaliningrad'da mekanik fabrikasında çalışıyordu. Olga adında bir de kız kardeşi vardı. Lyudmila'nın başarılı bir eğitim hayatı vardı. Leningrad Devlet Üniversitesi'nin filoloji bölümünde İspanyolca eğitim aldı. 1986'da üniversiteden başarıyla mezun olarak dil bilimci oldu. Ana dili olan Rusçanın yanı sıra iyi derecede Fransızca, Almanca ve İspanyolca biliyordu. Eğitimini tamamladıktan sonra Rus Hava Yolu şirketi Aeroflot'un Kaliningrad şubesinde hostes olarak çalışmaya başladı. Bu sırada hayatının kırılma noktalarından birini yaşadı. Leningrad'da bir tiyatronun girişinde Vladimir Putin'le tanıştı. Lyudmila, gelecekteki eşi Putin'in oraya kötü giyimli bir şekilde geldiğini söylüyordu. Ardından görüşmeye devam ettiler. Sakin ve ilgisiz biriydi. Duygusal olduğu da söylenemezdi. Hatta bu yüzden onunla olan ilişkisinde sık sık karamsarlığa düşüyor ve terk edileceğini düşünüyordu. Bunun yanında görevi gereği gizemli tavırları da vardı. Özel hayatıyla ilgili son derece ketum biriydi. Vladimir Putin o dönemde KGB ajanı olarak görev yapıyordu. Başarılı bir ajan olarak KGB'de yıldızı parlıyordu. 2. Başmüdürlük pozisyonuna kadar yükselmişti. Yabancı operatörler hakkında bilgi toplamakla görevliydi. Ardından 1. Başmüdürlüğe terfi etti. İlerleyen dönemde de St. Petersburg Belediyesi'nde Dış İlişkiler Komitesi'nin başına atandı. Putin kariyerinde büyük bir ivme yakalayarak Rus siyasi sistemi içinde hızla yükselişe geçmişti. Ama Lyudmila karşısındaki bu genç adamın ileride Rusya Devlet Başkanı olacağından bir haberdi. Putin ve Lyudmila çifti 3,5 yıl süren beraberliklerinin ardından 28 Temmuz 1983'te Putin henüz bir KGB ajanı iken sade bir törenle evlendiler. Ama Putin'in evlilik teklifi Lyudmila'yı son derece şaşırtmıştı. Lyudmila'nın ilerleyen yıllarda verdiği bir röportajda Putin'in yaptığı ilginç evlilik teklifini anlattı. Putin bir akşam kendi kusurlarını anlatmaya başlamıştı. Lyudmila'ya artık nasıl biri olduğumu biliyorsun, çok rahat biri olduğum söylenemez diyordu. Fevri biri olduğunu, hatta insanlara hakaret ettiğini söylemişti. Lyudmila bu sözler karşısında ayrılacaklarını düşündü ama Putin konuşmasının sonunda evlilik teklifi etmişti. Bu teklif Lyudmila'yı şaşırtsa da kabul etti. Böylece Lyudmila için oldukça zor geçen, riskli olarak tanımladığı ve bir türlü sevemediği evlilik hayatı başlamış oldu. Çiftin bu evlilikten 1985'te Maria, 1986'da ise Katerina adında 2 çocuğu oldu. Lyudmila 1990'da mesleğini değiştirerek eğitim aldığı üniversite olan Leningrad Devlet Üniversitesi'nin filoloji bölümünde Almanca öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bu görevini 1994'e kadar devam ettirdi. Ardından Telekom Invest isimli bir şirketin Moskova temsilcisi olarak görev yaptı. Ama 90'lı yıllarda Putin'in açık şekilde devlet için çalışmaya başlaması Lyudmila'nın kariyer hedefini eşi için geri plana atmasına neden oldu. 1999'a gelindiğinde artık Sovyetler Birliği dağılmış, Putin ise Rusya Başbakanı olmuştu. Lyudmila ise artık First Lady'ydi. Tüm gözler Putin'in üzerindeyken o gizli kalmayı başardı. Lyudmila siyaset sahnesinde hızla yükselen eşi Putin'i desteklese de Putin'in eşi olarak gözlerin ona çevrilmesinden rahatsız olmaya başladı. Devlet başkanının eşi imajından hiçbir zaman hoşlanmadı. Dikkat çekmeyi ve tanınmayı seven biri değildi. Bu anlamda düşük bir profil sergilemeyi tercih etti. Konuşulmak istemiyordu. Açıklamalarda bulunmaktan kaçınıyordu. Protokolün gerektirdiği durumlar dışında görüntü vermedi. Kamusal hayattaki rolünü kendi isteğiyle kısıtlamıştı. Dış dünyaya kapalı bir hayat yaşamaya başladı. Bu anlamda Lyudmila bir dil bilimci olarak Rus dilini geliştirmeyi amaçladığı bir misyon üstlendi. Bu amaçla çalışan bir fonun küratörü olarak çalışmaya başladı. Rus dili ve eğitimiyle ilgili sık sık açıklamalar yapıyordu. Bu açıklamalarda Rusça ile ilgili değişiklikler öneriyordu. Ama Rusça'da yapmak istediği bu reformlar hem dil bilimciler hem de halk tarafından tepki görmesine neden oldu. Lyudmila bu girişimleri iptal ettiğini açıklasa da çok fazla olumsuz geri bildirim
prim almaya devam etti. Ludmila 6 Haziran 2013'te hayatının bir diğer kırılma noktalarından birini yaşadı. O tarihte Ludmila ve Putin birlikte kamera karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı. Bu açıklamada birlikte geçen 30 yılın ardından evliliklerini sona erdireceklerini açıkladılar. Aslında boşanma kararı ortaklaşa verilmiş bir karardı. Ludmila ise boşanmalarının nedenini açıkladığı konuşmasında evliliğimiz birbirimizi neredeyse hiç göremememiz nedeniyle bitti diyerek Putin'in tamamen işe gömüldüğünü söylemişti. Putin ise bu ortak bir karar, birbirimizi çok az görebiliyoruz ve ikimizin de kendi hayatları var demişti. Boşanma davaları ise Nisan 2014'te sonuçlandı. Böylece Putin ve Ludmila çifti resmi olarak yollarını ayırmış oldu. Boşanmaları daha sonra Ludmila'nın adının Kremlin web sitesinde Putin'in resmi biyografisinden çıkarılmasıyla doğrulandı. Bu yüzden biyografisi şimdi sadece çocuklarından bahsediyor. Ludmila boşanmanın ardından hükümete bağlı bir kurum olan Kişiler Arası İletişim Geliştirme Merkezi'ndeki çalışmalarını devam ettirdi. Ama ofisi tartışmalara konu olmaya başladı çünkü ofis Rus yazar Tolstoy'un yaşadığı eski bir binaydı ve bu yüzden Rus kültürel mirası listesindeydi. Banka, inşaat şirketi ve restoran gibi farklı amaçlarla da hizmet veren ofis binası için Ludmila'nın şirketine ödenen kira miktarının 4 milyon doları bulması da eleştirilere neden oldu. Putin-Ludmila ayrılığı bazı iddiaları da beraberinde getirdi. İkili boşanma nedeni olarak birbirlerini görememelerini söylemiş olsa da iddialara göre Putin'in yıllardır başka bir ilişkisi vardı. Putin'in 35 yaşındaki Özbek asıllı jimnastikçi Alina Kabayeva ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu. Ama bu iddia hiçbir zaman kanıtlanmadı. Ludmila Putin'le ayrılığın ardından bir süre gözlerden uzak durdu. Ardından Fransa'ya yerleşti. Ayrıldıktan 2 yıl sonra 2015'te Rus iş adamı Artur Oçeretny ile evlendi. Ludmila ve Artur çifti Fransa'da 7,46 milyon dolara satın aldıkları bir villada yaşamaya başladı. Ludmila'nın ikinci evliliği hem Putin'in eski eşi olması hem de yeni eşi Artur'un Ludmila'dan 20 yaş küçük olması nedeniyle Rus basınında geniş yer buldu. 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Putin'in eski eşi Ludmila'nın Ukrayna bayrağıyla aynı renklerdeki kıyafetiyle çekilen bu fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Ludmila'nın bu renklerde bir kıyafet giymesi Putin'e karşı bir tavır sergilediği yönünde yorumlandı. Ama sanılanın aksine bu eski bir fotoğraftı. Böylece bu iddianın gerçek olmadığı kanıtlandı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rus oligarklara ve Putin'e karşı bazı yaptırımlar gündeme geldi. Bu yaptırımlardan Putin kadar Putin'in kızları da etkilendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımlarında kızlarının da adı yer aldı. ABD'li bir yetkili bu yaptırıma ilişkin Putin'in mal varlığının çoğunun aile üyeleri üzerinde olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden onları hedef alıyoruz demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ailesi söz konusu olduğunda hep korumacı ve ketum oldu. 2 kızı olduğu bilinse de kızları medyada hemen hemen hiç görülmedi. Hatta 2015'te bir basın toplantısında kızlarıyla ilgili bir soruyu "Kızlarım Rusya'da yaşıyor ve eğitimlerini hep Rusya'da gördüler. Onlarla gurur duyuyorum. 3 yabancı dili akıcı şekilde konuşuyorlar. Ailem hakkında kimseye konuşmam. Herkesin kendi kaderini yaşamaya hakkı var. Kendi hayatlarını yaşıyorlar ve bunu onurlu bir şekilde yapıyorlar" diyerek geçiştirmişti. Yaptırımlarla eş zamanlı olarak Putin'in bugüne kadar bir sır gibi sakladığı kızlarının yaşamı da konuşulmaya başlandı. Putin'in aile yaşamına dair teyit edilmiş çok az bilgi olsa da zaman zaman ortaya çıkan belgeler, haberler ve resmi açıklamalar Putin'in kızlarının sınırlı da olsa profilini çizmeye izin veriyor. Putin ve Ludmila'nın büyük kızı Maria, St. Petersburg Üniversitesi'nde biyoloji, Moskova Devlet Üniversitesi'nde de tıp eğitimi alarak bu alanda uzmanlaşmış bir akademisyen oldu. Aynı zamanda da büyük bir tıp merkezi açmayı planlayan bir şirketin ortağı. Küçük kızı Katerina ise ablasına göre daha çok göz önündeydi. 2013'teki uluslararası bir dans yarışmasında 5. olarak gündeme gelmişti. 2 kızının da eşleri enerji sektöründe faaliyet gösteren iş adamları. Özellikle küçük kızının eşi Shamolov'un mal varlığının evliliğinin ardından ciddi şekilde arttığı ortaya çıktı. Ama bu ani servet artışı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Putin ailesine karşı bu denli koruyucu olduğu kadar kızlarıyla pek vakit geçirmediği biliniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için rahatlıkla garip ve gizemli diyebiliriz. Yoğun bir günlük programı var ve özel hayatına müdahil olunmasından hiç hoşlanmıyor. Bu nedenle de özel hayatına dair bilinmezlik mevcut. Putin ve ailesinin olduğu kadar eski eşi Ludmila'nın hayatı da gizemli detaylarını korumaya devam ediyor.
Putin ailesini ve geçmişini yıllarca bir sır gibi sakladı. Putin'in geçmişiyle ilgili karanlık, eşi ve çocuklarının da geçmişine sır perdesi çekti. Putin'in ailesiyle ilgili çok az şey biliniyor. Özellikle de eski eşiyle ilgili. Buna rağmen o ve ailesi hep merak konusu oldu.